Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Diyarı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tunus işi çok kolay, iki renkli bir model anlatımı yapacağım. Kullandığım ipler şöyle. Bebe yünü kullanacağım. Şu şekilde. Markasını da gösterebilirim. Tığ olarak da şu şekilde 3 numara tunus tığı kullanacağım. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet arkadaşlar, pembe ipimle başlayacağım. Şöyle zincir çekiyorum. Yapacağınız işin büyüklüğünde zincir çekerek başlayabilirsiniz. İlk sıradaki zincirlerimizi çok fazla sıkı çekmeyelim arkadaşlar. Bakın şöyle oldukça bol çekiyorum. Ben şimdi burada kısa bir anlatım yapacağım. Modelin ilerlemiş halini daha sonra video sonunda sizlerle paylaşacağım. Evet, bakın benim için bu kadar yeterli. Şimdi tığıma ilmek topluyorum arkadaşlar. Şöyle her bir zincirimden tığımı geçiriyorum. İlmeğimi alıyorum. Modelim 5 ve katları üzerine kuruluyor arkadaşlar. Artı 4 kenar ilmeği yapalım. Bakın şöyle bu şekilde sıramın sonuna kadar ilmek toplayarak ilerliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın toplamda 19 tane ilmek topladım ben. Benim için bu kadar yeterli. Şimdi kapatacağım. Bakın her bir ilmeğimi tek tek kapatarak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Dilerseniz lastik çalışabilirsiniz altına. Ama bu modelde düz olarak bu şekilde kurduğunuz zaman da gayet güzel oluyor. Bakın tığımda 2 tane ilmek kaldığı zaman burada hemen ikinci rengimi devreye sokuyorum. Şu pembe ipimin üzerine beyaz ipimi bağlıyorum arkadaşlar. Şöyle sıkılaştırdım. Ve bu son 2 ilmeğimi beyaz ipimle çıktım. Bir üst sıradaki ilk ilmeğim farklı renkli görünmesin diye bu işlemi yapıyorum. Şimdi bakın birinci ilmeğim tığda. 2 3 4 1 2 3 4 tane ilmeğimi aldım. Beşinciyi şuradaki ilmeğimin bakın şu sağından alıyorum. Ara boşluktan aldım. Şuradan. Ve altıncıyı da bir sonraki 2 ilmeğimin ara boşluğundan aldım yine. Şimdi devam ediyorum. 1 2 3 4. Yine 4 tane ilmeğimi tığıma aldım. 5. ilmeğimi yine bakın şuradan değil, şu ara boşluğundan tığımı geçirdim. 5 6. Bu şekilde 2 tane aradan ilmek alıyorum. Sonra devam ediyorum yine. 1 2 3 4. Yine 4 ilmeğimi aldım. 5 ve 6'yı ara boşluklardan alıyorum. 2 ilmeğimi aradan aldım ve yine devam ediyorum. 1 2 3 kenar ilmeğime geldi. Bakın şu arkadaki ipimle birlikte alıyorum kenar ilmeğimi. Kenarım düzgün bir şekilde ilerlesin diye yapıyorum bunu da. Sıramı tamamladım bu şekilde. Şimdi kapatacağım arkadaşlar. Bakın 4 tane ilmeğimi kapattım. Şu aradan aldığım 2 ilmek kısmına geldiğim zaman ipimi alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte kapatıyorum. Sonra devam ediyorum yine. 1 2 3 4. Tekrar 4 ilmeğimi kapattım. Uzun ilmeklerimi, aradan aldığım ilmekleri ikisini birlikte kapatıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4. Ve yine bu 2 ilmeğimi birlikte kapattım.
1, 2, 3. Son 2 ilmeğim kaldığı zaman beyaz ipimi bıraktım. Ve pembe ipimi aldım. Son 2 ilmeğimi bakın bu şekilde içinden geçtim. Ve yine 2, 3, 4. 4 ilmeğimi yine aynı şekilde ördüm. Şimdi bu kısma geldiğim zaman şu 2 ilmeğimin sağında ve solunda oluşan boşluktan alacağım ara ilmeklerimi. 1, 2. Bakın şöyle ikisinin sağından solundan aldım. Ve yine ortada 1, 2, 3, 4. Bakın yine 4 tane ilmeğimi aldım. Bir sağından, bir solundan. 2 ilmeğimi de aradan aldım. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. Yine 4 tane ilmeğimi aynı şekilde aldım. Bunu da böyle aradan alıyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Ve yine kenardaki 4 ilmeğimi 1, 2, 3 ve 4. 4 ilmeğimi de aldım. Bakın şöyle sıramı bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Şimdi kapatma işlemini yapacağım. Yine her bir ilmeğimi tek tek kapatıyorum. Şurada ortadaki 2 ilmeğimi her sıramda ikisini birlikte kapatıyorum. 4 ilmeğimi kapattım. Bakın ortaya geldim. Buradaki ilmeklerimin ikisini birlikte kapattım. Yine 4'ünü kapattım. Bakın şu şekilde ortaya geldim. 2 ilmeğimi birlikte. Son 2 ilmeğim kaldığı zaman yine beyaz ipime geçiyorum. Aynı işlemleri yaparak ilerleyeceğim arkadaşlar. 4 ilmeğimi aldım. 5 ve 6'yı şuradaki ilmeklerimin sağından solundan alıyorum. Yine ortadaki 4 ilmeğimi düz olarak alıyorum. Sağından solundan. Bu şekilde her sıramda aynı işlemi uygulayacağım arkadaşlar. Sıramı sonuna kadar ilerleteceğim. Modelim çok kolay, farklı bir işlem de yok. Şimdi ben daha büyük parçada denemiştim. Hemen sizlerle onu paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar, bakın benim daha öncesinde yaptığım daha büyük parça bu şekilde oldu. Şöyle yakından da göstereyim. Gerçekten çok kolay ve çok şık bir model. Şöyle arkasında göstereyim arkadaşlar. Gayet temiz, arkasında da ip kesiklerimiz falan yok. Çok güzel bebek battaniyesi yapılabilir bu modelde. Yine yelek yapılabilir, hırka yapılabilir, şalı yapılabilir. Dilediğiniz, uygun gördüğünüz yerlerde rahatlıkla uygulayabileceğiniz çok kolay ve çok hızlı ilerleyen bir model arkadaşlar. Sıkılmadan yapıyorsunuz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.